İyi günler sanatseverler. Bugünkü tesip dersimizde serbest kompozisyonu işleyeceğiz. Serbest kompozisyon simetri çalışmalara başlangıç olarak çizilmektedir. Kompozisyona başlamadan önce basit bir şekilde kağıdımızda yerleştirmeyi öğreteceğim. Yaprak ya da bulut ile başlar ya da sap çıkmasıyla. Çünkü yerden bir bitkinin çıkması gibi düşünün. Yani sağ, sol ya da ortadan bir yaprak çıkması yapacağız. Burası bizim alanımız olsun. Başlangıç yerimizi tayin ettik diyelim. Şurası bizim alanımız olsun serbest kompozisyonumuzda. Sol köşeden çıktık diyelim. Hemen dallarımızı tayin ediyoruz. Yapacağımız mekana. Su fışkiyesi gibi dallar helezon şekilde dağılım gösterecektir. Bu da ayrı bir estetik kazandıracaktır. Alanımız bu kadar diyelim serbest kompozisyonumuzda. Başlangıcı eğer güzel yapmak istiyorsak da hemen bir helezon çevirip yaprakları birleştirebiliriz. İkinci kural, dalların kesişim noktalarının tayin edilmesidir. Bunları tayin ettikten sonra tabi yapacağınız yaprak daha varsa onu da ekledikten sonra bu kesişim noktalarını tayin ederseniz daha da verimli olur. Mesela şurada bir boşluk var. Hemen burayı da kapatalım. Burada bir boşluk var. Hatta S bile çizebilirsiniz. Burayı da tayin edelim. Birinci kural yaprakla başlaması. Başlamak. İkinci kural dalların çizimi. Yani tayin edilmesi. Üçüncü kural kesişim. Dalların kesişim noktalarının belirlenmesi. Dördüncüsü dal uçlarının ya goncagül ya da yaprak ile bitişinin uygulanması. Bu ya goncagül ya da yaprak olacaktır. Genelde dal uçlarının affedersiniz. Uçlarının goncagül ya da yaprak ile uygulanması. Bakın 4 ana kuralı şimdilik uyguladık mı? Yaprağımızla başladık. Dallarımızı çizdik. Hiçbir kırıklık yok. Sadece saz yolu tekniğinde şöyle bir kırık hatta ben hemen yine elim helezona dönüyor. Şöyle bir kırıklık vardır. Bu sadece saz yolu tekniğinde vardır. O yüzden genelde serbest kompozisyonda kırık kopuk dallar yoktur. Bunu da bilin. Diğer bir kural beşincisi kesişim noktalarının hatayı ya da penç çiçeğimiz ile yerleştirilmesi. Bakın yani buradaki seçtiğimiz tayin ettiğimiz kesişim noktalarına goncagül ya da hatayının yerleştirilmesi. Çünkü nedir? Uçlara hatay ya da penç uygulanmıyordu. Uçlara yaprak ya da goncagül uygulanıyordu. Bu yüzden uçların tayini kolay. Uçlara ne uygulayacağımız kolay. Yalnız kesişim noktalarına hangi çiçekleri uygulayacağımıza karar vermemiz bizim için daha elzem bir seçimdir.
Bakın boşlukları genelde dolduruyorum. Şu kadar kısımda boşluk hiç kalmadı. Kompozisyonda hiç zeminde boşluk kalmayacak. Bunu her zaman söylüyorum. Tabii ki gonca güllerin uçlarına yapraklarımız gelebilir. Bu bir sonradan doldurmak amaçlı bizi kurtaracak yapraklarımız, küçük yapraklarımız olacaktır. Sadece kesişim noktalarında mümkün olduğunca sap çıkmaları dışında gonca gül ve yaprak yerleştirmememiz olacak. Çünkü merkezlerde ana çiçeklerimizi tercih etmemiz kompozisyonumuzun daha güzel olmasını sağlamaktadır. Her zaman bir kuralda yaprak yerleştireceksek dala sırt dönmesi, yaprağın dala sırt dönmesi olacaktır. Bakın hemen yine dönüşlü bir yaprak yapalım. Bakın dala sırt döndü. Burada bir yaprak yapalım. Hemen. Dala sırt döndü. Şurada bir yaprak yapalım. Tabii ben şimdi kompozisyon harici çizdiğim için çok estetik olmuyor. Kompozisyonla birlikte o yaprakları çevirsem daha da güzel görünür. Dala sırt döndü. Yaprağın dala sırt dönmesi ayrı bir estetiktir. 6. kural, yapraklar dala sırt döner. Hemen 7. kuralı da size söyledikten sonra kompozisyonumuzun yerleştirilmesine başlayacağız. 7. kural, bir dalımız olsun. Dalımız her zaman çiçekler dalda devam ederken uca doğru küçülme gösterir ve gonca gülle biter demiştik. Yani hatayı penç diye devam edersek, yani öyle bir güzellik yaparsak hem de renklendirirken de daha estetik olur. Büyükten küçüğe doğru, en küçük olarak da küçüğe doğru bir çiçek sıralaması yaparsanız dalınızda daha estetik olur. 7. kural neymiş yani? Dal üzerinde çiçekler uçlara doğru küçülme gösterir. Tek seferde anlatmaya çalıştığım serbest kompozisyonda 7 kural sizlere başlangıç için kompozisyon çizmenizde basamak görevi görecektir. Bu 7 kural ile basit bir şekilde çizdiğimiz serbest kompozisyonları sizin de uygulamanızı istiyorum. Bakın, bir alan oluşturun kendinize, dal çıkmalarını ve dalları yerleştirin. Sonra kesişim noktalarını tayin edin. Bakın, kesişim noktalarını tayin edin. Uçlarına gonca gül ya da yaprakları yerleştirin. Basit bir serbest kompozisyonu oluşturmaya çalışın. Dalların yönlerini tayin ederseniz çizeceğiniz hata ya da pençleri daha iyi yönlerini görebilirsiniz. Dallar her zaman hata ya da pencin merkezinden geçmelidir. Bu da önemli bir kuraldır. Yine bir çalışmada dal çıkmasını görüyorsunuz. Bakın, burada buluttan çıkmış. Hemen dalları yerleştirilmiş. Alanımız neyse, bakın serbest kompozisyonda dallarımız yerleştirilmiş. Hemen kesişim noktaları tayin edilmiş. Bakın böylece kesişim noktaları tayin edilmiş. Sonra yapacağımız nedir? Uçlara gonca gül ya da yaprakları yerleştirmekti. Sistemli bir şekilde öğrendiğimiz basit 7 kuralı uygulamanızı istiyorum. Daha sonra detaya girip sizlere olayı daha net şekilde anlatacağım. Bu kadarını yapmanızı sizden şimdilik bekliyorum. YouTube'da kalıp Köprü Sanat'a abone olmayı unutmayınız. İyi günler diliyorum.